Huzurlu Mutfağa hoş geldiniz. Sizlere bugün nefis bir mor lahana turşusu tarifi vereceğim. İnşallah tarifi dener, yorumlara da sonucu yazarsınız. Şimdi yapılışına geçiyorum. Bir tane büyük boy lahanadan yaptım ben bu turşuyu. Dün yine pazardan 2 büyük boy lahana aldım. Mor ya da kırmızı lahana diyoruz buna, biliyorsunuz. Çünkü yetişmiyor turşu kış boyu. Sürekli yapıyorum. Salataların üstünde, yemek yanında, hatta bazen öğün niyetine bile tükettiğim oluyor. Ben bu tarz sağlıklı seçimlerle kısa sürede sağlıklı olarak 25 kilo verdim ve mor lahana turşusu hiç soframdan eksik olmadı. Size de tavsiyem, lütfen videomu izleyerek yapın ve özellikle yeşil salatanızla birlikte bol bol tüketin. Şimdi gördüğünüz gibi lahanaları ince ince doğradım ve büyükçe geniş bir kaba alıyorum. Kanalımda buna benzer birçok turşu tarifi var. Hepsine göz atabilirsiniz. Acılı biber turşularım, lahana turşum, kimçi, hepsini bulabilirsiniz. Bu büyük boy lahana için 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Lahanaları kaba koyduktan sonra. Bu normal tuz. Kaya tuzumuzu daha sonra ilave edeceğim. Üzerine 1 limonun suyunu sıkıyorum. Ve yarım çay bardağından biraz daha fazla, isterseniz 1 çay bardağı yapın, sirke koyuyorum. Bu defa ben alıç sirkesi kullandım. Onu da söyleyeyim. Kanalımda milyonlarca izlenen elma sirkesi ve üzüm sirkesi tariflerim de var. Onlara da bakın, aşama aşama anlattım sirke yapımını. Ben lahanaları ovdukça tuzla birlikte bakın suyu çıkıyor. O suyu da kullanacağız birazdan. Ve yumuşuyorlar. Mümkün oldukça yumuşatalım lütfen. Çünkü turşumuz ertesi güne hazır olacak. Göz kararı bu 2 kavanozu aldım. Bunlara yapayım turşuyu dedim. Ve gerçekten de hemen hemen tam geldi. Boşluk kalan kısmı da diğer malzemeyle tamamladım. Arada yine şöyle ovuyorum. Suyunu çıkarıyorum, yumuşatıyorum ve kavanoza dolduruyorum. Biraz da şimdi bastıracağım. Biraz bastırdıktan sonra kalan boşluğa, iyi ki evde hemen havucum vardı. Yuvarlak yuvarlak doğradığım havuçları koydum. Tabii önce tıraşladım, yıkadım. İnce ince dilimledim ve koydum. Mümkün oldukça ince doğrayın havuçları, sert kalmasın. Birazcık acılı turşu seviyoruz biz. Birer çay kaşığı dolusu da pul biber ilave ettim. Kalan suyu da döküyorum kavanozlarıma. Şimdi tuz ilave edeceğim tekrar. Bu kavanozlar birer litrelik. Çok fazla doldurmadığım orta boy bir yemek kaşığıyla kaya tuzu koyuyorum. Daha önce tuzla ovduğumuz için çok tuzlu olmasın. Ve şimdi içme suyuyla kavanozları dolduracağım. Ben genel olarak her turşuda şu yöntemi kullanıyorum. Ayarladım ya şimdi suyunu ve tuzunu. Kapadıktan sonra ertesi gün mutlaka açıp tuzuna bakıyorum. Çünkü erimiş oluyor tuzu. Fazla gelirse suyundan biraz alıp su ilave ediyorum. Az geldiyse de şöyle yarımşar tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Turşuları konserve gibi vakumlamamıza gerek yok, bozulmuyorlar. İyice kapadım. Birazcık su sızdırır mutlaka turşular fermente olurken. O yüzden tepsi koyun altına, kirlenmesin koyduğunuz yer. Ben dediğim gibi ertesi gün tuzuna baktım, tamdı. 2 gün sonra da artık masaya turşuyu getirmem gerekiyordu. Çünkü kimse dayanamadı evde, bir an önce aç dediler bu turşuyu. Gördüğünüz gibi rengi çok güzel. Havuçları da incecik doğradığım için yemeğe hazırlardı. Şimdi koyayım tabağımızı, siz de görün. Mor lahana turşusu şahanedir ve çok da kolay. Mutlaka
mutlaka bu videoyu izleyen herkesin yapmasını isterim. Buraya kadar geldiyseniz videoda bir kalp ya da çiçek dahi olsa bir yorum yazın ve videoyu beğenin lütfen. O zaman daha çok kişiye ulaşıyorum. Bana da destek olmuş olursunuz. Bu güzel turşu tarifini sevdiklerinizle de paylaşın isterim. Oda ısısında ya da buzdolabında saklayabilirsiniz turşuyu ama ben hep buzdolabına koyuyorum. Soğuk soğuk çok güzel oluyor. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Abone olursanız çok sevinirim. Yanında bir bildirim zili çıkıyor. Onu da lütfen tümü diye işaretleyin. O zaman bütün tariflerimden hemen haberdar olabilirsiniz. Beni Instagram'da da Huzurlu Mutfak yani Buket Cengiz olarak takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. En güzel, en sağlıklı ve pratik tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.